kızıyla sultanın bunu yapacağına ihtimal vermediler. Ben de vermedim. Ben de vermedim. Bütün ölümler araştırılmaya ve kovuşturma yapılmaya muhtaçtır. Her sebep için bu kadın öldürülmüş olabilir. Anneyi gel gel yapıp müzikle birlikte anneyi oynatıp camın kenarına yaklaştırıp hamleyi yapıp atmak. Tuttuğu zaman diyor biz de anlıyoruz bırak beni. O Güllü Hanım hala kendini kızının oradan aşağı atacağını ihtimal vermiyor. Belki imdat diyecek. Ama onu demeye fırsat kalmıyor. Bırak beni diyor. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhaba, hoş bulduk. Bugün konumuz şüpheli ölümler. Öncelikle bir ölüm ne zaman şüpheli sayılıyor? Şimdi bir kişi öldüğü zaman yalnızsa şüpheli ölüm. İntihar olduğu iddia edilenler, yüksekten düşmeler, asılarak durumda bulunanlar, bir görgü şahidinin olmadığı bütün ölümlerin biz tamamına şüpheli ölüm deriz. Şüpheli ölüm demek cinayet de olabilir, olmayabilir. Fakat bütün ölümler araştırılmaya ve kovuşturma yapılmaya muhtaçtır. Çünkü bir kişi evinde yalnız yaşıyor. İşte şahıs evinde ölmüş. İşte aradan geçmiş bir hafta. Komşuları kokudan rahatsız olmuş. Rahatsız olmasa bakmayacak bile. Ne oluyor? Kapıyı kırıyorsun, giriyorsun içeriye. Şahıs ölmüş, ceset siyahlaşmış, şekli değişmiş. Bu şüpheli ölümdür. Neden? Çünkü ölürken yanında kimse yok. Bununla ilgili herhangi bir bilgi verecek şu an kimse olmadığı için bu şüpheli ölümdür. Bunu alıp normal ölüm gibi toprağa gömersen yarın bir çocuğu yakını çıkar der ki benim annem, benim babam, benim kardeşim falancı onun düşmanıdır der. Bu sefer defin kabir yapmak zorunda kalırsın. Ama biz hepsini ne yapıyoruz? Yalnız ölenlerin tamamını şüpheli ölüm yaparak Adli Tıp Kurumu'na gönderiyoruz ve otopsisini yaptırıyoruz. Otopside yapılırken polis olarak da polisin yapması görevleri vardır. Nedir? O şahıs hakkında araştırma yaparsın. Bu şahsın düşmanı var mı? Alacağı vereceği var mı? Herhangi bir kimseyle problemi var mı? Ne iş yapıyor? Yani şahsın hayatını böyle bir mercek altına alır, bakarsın. Çünkü öldürülmesi için, cinayet olması için bir hayatında, yaşantısında bir sıkıntısı var mı? Bunlara bakarsın. Otopsideki sonuç normal kalp krizidir, beyin kanamasıdır, organ yetmezliğidir. Buna bağlı ölüm dediği zaman oradaki rapor savcı beyin masasına gelir. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar da savcı beyin masasına gelir. Savcı bey bunu şüpheli ölümden çıkarır, normal ölüme dönüştürür. Yarın aileden biri geldiğinde öldürülmüştür, biz şundan şüpheleniyoruz dediği zaman en azından otopsi raporları ve polisin çalışmaları ortaya konur, karşı tarafta ikna edilir. Peki hangi bulgular cinayet ihtimalini güçlendiriyor genelde? Şimdi kişinin ölümüne göre değişir bu bulgular. Şimdi yüksekten düşene kalkıp direkt zehirlenme diyemezsin. Ama nedir? Otopsiden sonra biyolojideki yapılan kan testlerinde de onlara da bakılıyor. Ancak yüksekten genelde düşmeler itilme midir, düşme midir, intihar mıdır? Bunlar hep sıkıntı vermiştir bize. Şimdi intihar edenler genelde yüksekten atlamak suretiyle bu kişiler çıkıp atlayacakları yerde biraz beklerler, otururlar, etrafa bakarlar. Daha sonra karar verdikten sonra genelde yaptıkları şudur: bulunduğu yer camsa o camın çerçevesinden tutunarak yavaşça sürünüp önce bir askıda kalırlar ve akabinde kendini
boşluğa bırakır. Bazı psikopatlar vardır. Koşar atar. Hani denize suya atlar gibi atlar. Bu şekilde olan da var. Ama genelde intihar edenler duygusal açısından bitmiş, kendini mutlu hissetmeyen, bu tür olaylarda ve bilhassa bayanlarımız az önce saydığım şekilde kendini sarkıtmak suretiyle boşluğa bırakırlar. İşte biz buna intihar mı, işte kaza mı, yanında kimse var mı, tek mi? Bunlarla ilgili kanıya varmamız için işte çalışma yapmak lazım. Polis olarak arkadaşı var mıydı, eşi mi vardı, sevgilisi mi vardı, evladı mı vardı, ne oldu? Bununla ilgili çalışmaları da polis çalışmasıyla ortaya koyuyorsun. Şimdi şahıs intihar etmiş, yere düşmüş. Varıyorsun olay yerine, yüksekten düşmeye bağlı ölüm bulgularını görüyorsun. Yüksekten düşen kişinin düştüğü yer sırt üstüyse kafanın arkası patlar. Efendim sırtta çökmeler oluşur. İşte kemiklerde kırılmalar olur. Bu şekilde bulduğun bir cesedi döverek o hale getiremezsin. Fakat düşmeye bağlı o yaraların haricinde diyelim ki darp ettiler bunu. Dövdüler. Ondan sonra da attılar. O zaman o yaralarla düşmeye bağlı oluşan yaralar birbirinden farklıdır. Bunu görürüz. Bunu biz biliriz. Biz bunu bildiğimiz için zaten buna o andan itibaren cinayet olarak bakarız. Fakat o düştüğü an bizim gözümüzde yüksekten intihar demeyiz. Yüksekten düşmeye bağlı şüpheli ölüm. En zor tespit edilen ölüm şekli yüksekten düşme mi şüpheli ölümlerde? Şimdi şüpheli ölümlerde evet bunlar en zor tespit edilen. Çünkü şöyle söyleyelim biz bunu. Türkiye'nin de en azından şu anda çok yakinen takip ettiği, bizlerin bile yorum yaptığımız şarkıcı Güllü Hanım'ın ölüm olayı. Şimdi ilk önce bu olay olduğu zaman biz Güllü Hanım'ı ve ailesini tanımıyoruz. Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği, değer verdiği bir sanatçısı yüksekten düşmek suretiyle, kaza sonucu düşmek suretiyle öldüğü söylendi. Yanında kızı ve kızım dediği bir de Sultan isimli bir bayanın olduğundan bahsedildi. Şimdi biz hal böyle olunca ne yapıyoruz? Bu olayı yine de şüpheli ölüm diyorsun. Düştü mü? İtildi mi? Çocuklarını dinliyorsun. İşte annem oyun oynarken ayağı takıldı veya kaydı, düştü. Biz görmedik. Döndüğümde annemin çamaşırını gördüm dedi. Diğeri ben yarama bakarken döndüm Gül anne yoktu dedi. Ve biz onların beyanlarıyla hareket ediyoruz. İşte az önce dedim ya, yüksekten düşme, işte atılma veya intihar. Onun yanındaki kişilerin beyanları önemli. Bir. İkincisi, aşağıya düştüğü zaman Güllü Hanım'ın bedeni incelendi. Nerede? Adli Tıp Kurumu'nda. Adli Tıp Kurumu ne dedi? Düşmeye bağlı ölüm bulguları var. Onun haricinde darptır, dövmedir, işte iterken çok sert bir hamle varsa, işte bedende vurulan o yerdeki oluşan çürüğü de görmeleri lazım. Böyle bir şey de yok deyince buna çok bir şey diyemiyorsun. Bundan sonraki şey yoruma kalıyor. Tabii biz hep şunu dedik. Ben kendim de söylüyorum. Eğer cinayetse 2 tane şüphelimiz var diyorum. Biri kızıdır, birisi de onun arkadaşıdır. Doğru mu? Çünkü evde 2 kişi var. Olayın azmettiricileri, olaydan sonraki olayın şeklini değiştirmek için müdahale edenler, bunlar farklıdır. Bunları öldürme diyemezsin. Ama olaydan önce eğer ki bu olayda itilme varsa buna ne diyoruz?
tasarlayarak öldürme diyoruz. Ne yapıyorsun? Anneni fırsat kolluyorsun. Böyle işi şüpheli ölüme, intihara dek getirecek pozisyona anneni getirip şöyle hafif itmeyle hiçbir tepki vermesine fırsat vermeden düşürüyorsun. Bunun da adını koymak kolay değil. Çünkü niye? Bir temas doğru düzgün oluşmadığı için. Daha sonra ne yaptı sultan? İtiraf etti. Dedi ki Gül anne cama doğru hafif eğilmiş bakarken kızı Tuyan arkadan hamle yapmak suretiyle hafif kaldırıp itmek suretiyle annesini düşürdü dedi. Yine bizim videolarımızda biz ne dedik? İlk gece Tuyan'la o kız alındığında ifadeleri alınmadan önce ayrı ayrı odalara konup çapraz bir şekilde ifadelerinin alınması bir. İkincisi tırnak aralarından swab alınması lazımdı. Bunu yapmadılar. Ama niye yapmadılar? Çünkü kimse kızıyla sultanın bunu yapacağına ihtimal vermediler. Ben de vermedim. Çünkü bunu bakıyoruz. Aile yaşantısını inceledikçe bunun bir hata olduğu anlaşıldı. Ama ne yapıldı? Teknik takipler başladı. Ne oldu? Yapılan bütün iddialar tek tek değerlendirilmeye başladı. Yani bu yüksekten düşme şüpheli ölümden cinayete doğru evrilmeye başladı. Ne oldu en sonunda? Cinayet olarak adı kondu. İşte bütün yüksekten düşmeler, intihar mıdır, itilme midir, ne olursa olsun bu onun evladıdır. Şüphelenmeyelim. Yok, onun çok iyi arkadaşıdır. Böyle bir şey olmamalı. Yani işi baştan cinayetmiş gibi yapılsaydı belki Tuyan annesini o şekilde kavradığında diz üstünden itibaren kavrayıp o şekliyle attığını belki elbiselerinden onun tuttuğu zaman belki tırnak aralarında annesine ait swab terden DNA bulunacaktı. Fakat yeterli olacak mıydı? Bence olmayacaktı. Çünkü neden? Aynı ev içerisinde 3 kişi yaşıyorlar. Birbirinin DNA'ları olabilir. Bunu direkt cinayettir yine diyemezsin. Bunu çok büyük bir eksiklik olarak da görmüyorum yani. Fakat yapılması gereken usullerdi bunlar. Burada nedir? Biri iddia ediyor. Annesini 6 ay kadar önce öldürecekti. Plan yaptı. Adam tuttu. Arabayla mı yapalım dedi. Ne oluyor? Bu iddialar farklı boyutlarda gelince dosyaya birden fazla şüpheli evraklar girmiş oluyor. Nişanlısı için o annenin engel olduğunu, nişanlısının ailesi de annesinin olduğu sürece bu aileye gelin olamayacağından filan bahsetmesi, bunun da bir kafalarda bir soru işareti doğmasına neden oluyor. Annenin bir şirketle anlaşmış 10 milyon gibi bir paradan bahsedip hayatını film yapalım. Kafaya şu soru da gelebilir. Annem öldürülürse daha sonraki filmine acaba ne verilir? Bakın bunlar hepsi bir şüphe. Haricen ayrıldığı eşi Güllü Hanım'ı sigorta yapmış. 3. 4. gün para çekilmiş. Bundan bahsediliyor. Bu da ayrı bir şüphe. Yani aileye bir bakıyorsun, aile karman çorman. Her sebep için bu kadın öldürülmüş olabilir. Araştırmaya muhtaç bir olay haline gelmiş oluyor. Onun için bu olayda diyelim ki Güllü Hanım değil de bu sıradan bir vatandaşımız. İnanın bu dosyaya bu şekilde çalışıp hazırlanmak çok zor. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı bizzat kendi yürütüyor. Ben hiç meslek hayatımda Cumhuriyet Başsavcısının soruşturma yürüttüğünü görmedim. Devlet en
tepesindeki yargının başında olan, Yalova'daki başı olan kişi bu işin içinde. Devlet her şeyiyle beraber bu olay çözülsün diye var gücüyle gayret etti ve onda bile şu an acaba ne kaldı diye düşünüp eleştirenler bile olabiliyor. Peki şimdi şöyle de bir soru doğuyor o zaman. Şüpheli ölüm gibi kapatılan, görülen cinayet ölümlerin kaçı cinayet olabilir? Siz söylediniz, sıradan bir vatandaş olsaydı belki çoktan kapanacaktı konu. Böyle vakalar çok var mıdır? Şimdi bak, kapanacak olarak demedim. Ne diyorum ben ona? Yapılan iddialar. Şimdi diyelim ki Güllü Hanım normal sanatçı değil, hiç kimsenin tanımadığı işte bir hanımefendi. Evladı bu işi yaptı. Fakat bu soruşturmayı yürüten 2-3 tane polis arkadaşımız yürütürken ne yapacak? Güllü Hanım'la ilgili bu iddiaları yine görecek. Burada ifadeleri gene alacak. Yine bir savcımızla irtibat halinde olacak ve bu irtibat halinde olduğu savcımızdan ve mahkemelerden kararlar alarak bu dosyayla ilgili yine aynı şeyler yapılacak. Belki teknik takip yapılmayacak. Teknik takip niye yapılmazdı? Çünkü artık Türkiye bu konuyu işlediği için, her gün haberlerde yayınlandığı için şüpheli olan da bu dosyadan haberdar. Köyde işte çalışan çiftçi de bundan haberdar. Şehirdeki işçi de bundan haberdar. Konu artık adliye ile polis arasında gizli yürümüyor. Evet, dosyada gizli kararı var ama medyanın önünde, bütün kanallarda, işte bütün yazarlarımız, herkes bu konuyu yazıp bu konuyu konuşuyor. Hatta dış medyada da bunlar işleniyor. Ne oldu? Artık konu iyice ayyuka çıktığı için bu sefer kızı hak eden olayın faili ise kaçma girişiminde bulunabilir. Bakın, bu cinayeti 3'e ayırıyorum. Cinayet öncesi planlama, tasarlama, cinayet anı o 2 dakika içerisinde anneyi gel yapıp müzikle birlikte anneyi oynatıp camın kenarına yaklaştırıp hamleyi yapıp atmak. Bu eylemin olduğu an. Ondan önceki planlama. Planı orada işletip bu cinayeti işleme. Cinayetten sonra artık roller başlıyor. Ağlama, sızlama, feryadı figan. Akabinde yazılan çizilenlere karşı gelme, iddialara cevap verme. Bakıyorsun iddialara artık yetişemiyorsun. Gün geçmiyor ki iddianın üstüne iddialar geliyor. Senin etrafında sevdiğin, işte değer verdiğin insanlar da seni artık suçlamaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bakıyorsun kurtuluş yok. Bu sefer kaçmayı planlıyorsun. Bu son hamleydi. O son hamleyle devlet teknik takip yaparak seni, o fırsatı sana vermeden seni alıyor. Doğru muyuz? Ne oluyor? Biz ne diyoruz? 2 kişi. O 2 kişiden biri konuşması lazım. Ne oldu? Biri itiraf etti ve şimdi mahkemede bu kişiler birbirleriyle durmadan karşılıklı iddialar olacaktır. Devlet çalışmasını yaptı. Burada bulunması gereken, toplanması gereken delilleri, işte TÜBİTAK raporları, işte uzman mütalaları, yüksekten düşüşe bağlı itilme olma olasılığı daha fazla olduğuna dair raporlar. Onca anneyi öldürmek için önceden yapılan planlamalar, bunların hepsi bu dosyaya girince bu iş cinayet dosyası olarak kızı adına işlem görmeye başladı. Bu saatten sonra kızı ben değilim diyorsa sade söylemle kurtulamazsın. Olmadığının ispatını kendisi yapacak. O ispatını nasıl yapabilir peki? Onu nasıl yapabilir? Eğer sen anneni itip atmadığınızsa bunu bir şekilde yapacaksın. Devlet nasıl bunu senin yaptığını ispatını ile ilgili güçlü deliller bulduysa sen de bunu yapmak zorundasın. Çünkü orada ses kaydı var. Bırak beni, ben söyledim diyor.
Ama abisi diyor ki o annemin sesi diyor. Diyor ki sultan tuttuğu zaman diyor biz de anlıyoruz bırak beni. O Güllü Hanım hala kendini kızının oradan aşağı atacağını ihtimal vermiyor. Belki imdat diyecek. Ama onu demeye fırsat kalmıyor. Bırak beni diyor. Kadın gidiyor. Olay bu. Ama onun ispatını yapmak da ona düşer. O da belki diyecek ki sultan attı. Öyle etmeye çalışacak. Onu bilemiyoruz. Mahkemelerde bunu göreceğiz. Ama şunu da söyleyeyim. O da benim şahsi fikrimdir. Bir sanatçımız içeride kilo kaybıyla beraber dışarı çıktığını yine medyadan görmüştük. Hiç iyi bir örnek olduğunu düşünmüyorum. Bunu yaparsa hiç şaşmayalım. Yemek yemez, zayıflar, kilo kaybı belli bir şeye gelince onu da dışarıda mı bırakılır veya tedavisi mi edilir, nasıl olur o süreç için bir şey diyemem. Öyle durumlarda ev hapsi mi oluyor peki? Elbette ki ev hapsi de olsa bir şekilde tedavi yapılması lazım. Tedaviye ne kadar cevap veriyor? Sonra hayatını galiba o kızımız kaybetmişti. Bu da böyle olur mu, olmaz mı? Onun orasıyla ilgili ben bir şey diyemem. Ama kafada bu olduğunu çünkü ilk gün yemek yemediğini öğrenince dedim bu olabilir diye düşündüm. Kuvvetle muhtemel mi bu ihtimal peki sizce? Yani olur diye düşünüyorum. Çünkü burada hakikaten mahkeme sonucunda bu kız annesini öldürmeden işlem gördüğü zaman tasarlayarak öldürmenin cezası müebbettir. Şu an az önce bir şey söyledim. Yabancı uyruklu biri müebbet aldı. 23 sene sonra çıktı. Şimdi bu da diyelim 20 sene. Yani 45 yaşı kaç bilmiyorum ama o 28 galiba o civarlarda 50 yaşlarda dışarı çıkacak ömrümüz olursa tabii ki. Peki ev içi şüpheli ölümlerde fail genelde evin içinden biri mi oluyor, aileden biri mi oluyor sizin gördüğünüz davalarda? Ya şimdi şöyle bir şey var. Yalnız yaşıyorsun. Hırsızlık amacıyla gelirler. Komşu kapıyı çalar, evine gelir. Bilemezsin onu. Ama evde annem var, babam var, kardeşim var. İntihar ediyorsun. İntihar ettiğin söyleniyor. Bu sefer evdeki insanlardan bunu sormak lazım. Ama yalnız yaşıyorsan yabancıdan soramazsın. Şunu da söyleyeyim. Bu tür olaylarda olay olmadan önce evde bir kavga olur. Yüksek seslerle konuşma olur. Bunu komşular duyar. Ama mesela Güllü Hanım'ınkinde böyle bir şey yok. Niye yok? İşte burada tasarlama olduğu için sinsi plan işletilerek olay meydana geliyor. Sorduğunuz soruda ev içerisinde genelde tasarlamalar olmaz. İşte anne kız, kız baba, kardeş kardeş veya eş arasında ne olur? Kavgalar olur. Bunu komşular kesinlikle duyar. Derler ki düşmeden önce çok yüksek bağırışma sesleri duyduk. Bunlarla ilgili polis çalışma yapar. Bunu bu şekilde adını koyarsın. Ama hiçbir şey yok. Düştü. O zaman düştüğünde bedeni incelersin. Bedende düşmenin verdiği yaralanmanın haricinde yaralar var mı yok mu? Bunlarla bunu tıbben ortaya koyarsın. Hadi o da değil. Zehirlendiyse bu da patolojiye gider ve patolojik incelemelerden sonra kanında yüksek miktarda zehir, siyanür, tarzı bir sürü ilaçlardan içmek suretiyle ölmüş de daha sonra atılmıştır. Şimdi de vardı, polislikten atılan valizde cesedi bulunan kız vardı. Ayşe Tokyaz. Evet. Şimdi bu olayda mesela hiçbir videom yok benim o konuyla ilgili. İlk defa burada bahsediyorum. Bu Diyarbakır'da yüksekten düşen yanındaki yabancı uyruklu bayan düşmüş. Bu şahıs olay yerine yarım saat sonra inmiş. Bakın genelde bu düşmelerden sonra yanında bulunan şahıslar hemen aşağı inmezler. Önce yapılan hareket şu: camdan aşağıya bir bakar.
Sonra eve geçer, evde bir düzenleme yapar, daha sonra gider. Bu iki kız feryadı figan. Kamera olduğunu biliyorlar. Ha o evde 4 kamera daha olması lazım. Onların da akıbetini bilmiyoruz. Fişlerin çekildiğinden bahsediliyor. Şimdi bu Diyarbakır'daki olayda bu kızın evde darp edildiği, dövüldüğü, tırnak aralarında her ikisinin de karşılıklı DNA'ların çıktığı söyleniyor. Yalnız şunu söylüyorum. Aynı evde yaşayan, kavga ettiğini söyleyip bunu inkar etmiyorsa bu DNA'ların çıkması gayet doğaldır. Bu cinayettir anlamına gelmemeli. Burada ne olmalı? Eğer bu kız evde öldürüldüyse öldükten sonra bu cesedi oradan aşağı attınızsa bu otopside belli olması lazım. Peki yavaş yavaş öldüren maddeler tespit edilebiliyor mu? Zehirden bahsediyorum. Şimdi zehirden bahsedilen bu toksik madde mi diyoruz? Evet, bunların tespiti tamamen biyoloji ihtisastaki hocalarımız bilir. Onların yorumları, onların yazmış olduğu raporlarla biz bunu anlarız. Bunu polis olarak bizim bilme şansımız yok. O onların konusu. Peki intihara zorlanan vakalarla karşılaştınız mı? Şimdi intihara zorlanan vakaları ben genelde hep psikolojik olarak görüyorum. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim. Bazı olaylarda diyor ki onu öldürdü, oraya astılar. Şimdi onlar belli oluyor. Onları biliyoruz. Şimdi şunu gördük. Adamı boğmuş. İşte geniş böyle kemer gibi bir şey kullanmış. Fakat boynunda takılı olan incecik bir ip. Ama onu asmış. Bakıyorsun o onunla uyumlu değil. Yani bakın intiharlarda asıl suretiyle olanlarda ipin boyutu, ipin genişliği. İpte eğer kişi kendini astı ise o ipteki işte inceleyeceğin DNA'larda ipte şahsa ait DNA'ları bulman lazım. Farklı kişilere ait de DNA olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Bazıları vardır, elini arkadan bağlamış, ip boynunda ölmüş. Adam diyor ki biri elini bağlamış bunun, onu oraya çıkarmış. Hayır kardeşim, bu adam daha önce denemiş, korkmuş, eliyle engel olmuş. Ama bu sefer kendine engel olmamak için oraya çıkmış, kesin kararla bu işi yapmış. Ondan sonra iddialar başlıyor. Niye öyle, niye böyle? Bunlar oluyor. İntihar eden önce bir denemeleri olur. Ha bu tür olanlarda kameralar yoksa hep insanlar iddia eder. Hiçbir zaman intihar eden kişinin birinci derece yakını, anne, baba, kardeş hiç fark etmez. Kabul etmezler. İntihar etti demezler. Eğer farklı bir yerde işte diyelim ki yakının intihar etti, gelip memleketinde benim evladım intihar etti demiyorlar. Kalp krizi geçirdi. Bunu bir utanç olarak görüyoruz ve genelde hep bu böyledir yani.